Nefis Her Şey kanalından herkese merhaba. Nisan'ın ortasındayız ama gördüğünüz gibi hava kar yağışlı. Bir hafta içerisinde hem yaz günü hem ilkbahar hem de kış mevsimini yaşadık. Kar yağdı. Hava eksilere kadar düştü. Gece inşallah soğuk vurmaz ama bizim bazı dallarımızı soğuk vurmuş. Karlı havada köye gittim. Köyde biraz hava soğuktu ama yine de yumuşaktı kar yağışının etkisiyle. Oradan görümcemle birlikte madımak, dede sakalı, epelek topladık. Ben onları doğadan gelen yabani otların sağlığından, şifasından faydalanmayı seviyorum ama bilmediğiniz otları kesinlikle toplamayın. Köydeki organik kara hindibaları göstereyim size. Minicik ve tazecik. Bunlar da şehirdekiler. Pis suyla, kirli suyla yıkanan ama ne kadar güzelmiş hemen toplayalım dediğimiz kara hindibalar. Aradaki farkı siz görün. Çok güzeller. Madımak cenneti. Topladığımız madımaklara önce kıllarını, tüylerini, çamurlarını, topraklarını, köklerini güzelce temizledim. Temizledikten sonra önce karbonatlı suyun içerisinde yıkayıp beklettim. Daha sonra sirkeli suyun içerisinde yıkayıp beklettim. Sonra duruladım ve kevgirden geçirdim. Geçirdim derken süzgeçten süzdürdüm anlamında. Suyu süzüldü. Bakın hepsini de öbek öbek ayırdım. Birazını salata. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hafta sonu köyden çok güzel madımaklar topladım. Yağmuru yiyen madımaklar coşmuşlar. Binlerce şükürler olsun Rabbime. Onları güzelce temizledim, ayıkladım. Tüyleri, toprakları, çamurları hepsi gitti. Sirkeli karbonatlı suyun içerisinde yıkadım. Bugün madımak yemeği yapıyoruz. Pirinçli, gluten free, kıymalı. Dilerseniz sucuklu yapabilirsiniz. Dilerseniz bulgurlu yapabilirsiniz. Ama ben bugün pirinçli yapmak istiyorum. Kıymalı yemeklerde ben önce kıymayı kavuruyorum hem de suyla kavuruyorum. Kesinlikle yağ ilavesi yapmıyorum. Kapağını kapatıp şöyle yarım çay bardağı da su ilavesi yapmıştım kıymama. Şimdi soğanlarımı atıyorum. Pratik tarifleri seviyorum ben. Dilerseniz kıyabilirsiniz ama ben kıymıyorum. Bu şekilde çok seviyorum. Bıçak dokunmadan daha lezzetli oluyor. Üzerine tuzunu, salçasını atıyorum. Ve kapağını kapatıyorum kıymanın suyuyla birlikte hiç karıştırmadan çünkü altta soğanlarım da var. Kavrulması için ocağa bırakıyorum. Dilerseniz madımakları yıkadıktan sonra suyu süzüldükten sonra buzdolabı poşetlerine koyup kaldırabilirsiniz. Ben şimdi birkaç gün sonrasında da yumurtalısını yapmak için poşetlere alıyorum. Yumurtalısı da inanın bütün yemekler kadar doğanın bize ikramı çok lezzetli. Üstelik yabani otların kraliçesi, böyle zararı dokunmayanı, lifli, C vitamini deposu, aynı zamanda bağırsak dostu. Mevsiminde mutlaka bulduğunuz zaman bol bol tüketin. Dilerseniz buzdolabına da atıp kışın kullanabilirsiniz. Peki tuzlu madımak bilir misiniz? Madımağı şöyle elinize alırsınız. Üzerine biraz tuz ilavesi yaptıktan sonra şöyle biraz ufalarsınız ki o tuzun içine yesin. Bu şekilde de çiğ olarak madımağı tüketebilirsiniz. Dilerseniz havasını aldıktan sonra bu şekilde saklayabilirsiniz. Ben şimdi buzluğa atmayacağım. Camlı bölmede saklayacağım. Çünkü taze taze tüketmek istiyorum. Artık kıymam suyunu çekti. Üzerine şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı ilavesi yaptım. Tekrar kapağını kapatarak kavrulmasını bekleyelim. Artık sesinden de belli oldu. Madımak, soğan, rengi de dönmeye başladı. Şöyle salçasıyla da karıştırıyorum. Daha suyu var, altı kısık. 1-2 dakika kadar daha kavurmaya devam edelim. Eğer suyu az gelirse bu aşamada şöyle yarım çay bardağından az ekleyebilirsiniz. Tamamen kavruldu. Artık pirincini ilave ediyorum. Basmati pirinç kullanıyorum. Basmati pirinç nişasta oranı daha az ve bu tür yemeklerde daha güzel bir performans verecek. Üzerine de 2 su bardağı su ekledikten sonra şöyle bir hafiften karıştıralım. Kapağını kapatalım. Pirinçler şişene kadar pişirelim. Su ilavesini artırıp eksiltebilirsiniz. Taze olduğu için madımak yemeğimiz pişti. Şöyle pirinçler hafiften şişene kadar pişirdim. Çok az da bir su ilavesi yaptım. Yemeğimiz hazır. Et yemeğine değişmem.
Ki bir ton sabırsız bu aralar. Şöyle tabağımıza alalım. Dilerseniz sade, dilerseniz yoğurtlu tüketebilirsiniz. Geldim anneciğim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak camlarını unutmayın. Gülüm annem. Afiyet olsun. Afiyet olsun kuzucuklarıma.